Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Netsel Marina Marmaris'teyiz. Sizin için bataryalar konusuyla alakalı bir video çekeceğiz. Konuyu marin tipi bataryalarda yerine gelip deneylemek, bu konuda daha önce tecrübe sahibi olmuş birileriyle konuşmak istedik. Zafer Bey yanımızda. Zafer Bey'in kim olduğunu kendisinden dinleyeceğiz. Videomuza öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum Zafer Bey. Hoş bulduk. Biraz önce Zafer Bey ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Tam da onun bahsettiği gibi teknelerde değişim zamanı geldiğinde mesela bu teknede olduğu gibi bir batarya değişimi olacak. Burada bize Ezgi Hanım ve Nevzat Beyler yardımcı olacaklar. Batarya değişiminin nasıl yapıldığını bu teknede göreceğiz. Ve burada da yine Agromot'un Marine serisi ürünü tercih edildi. Onun kurulumunu hızlı bir şekilde burada görmüş olacağız. Öncelikle videomuza da hoş geldiniz demek Hoş bulduk. istiyorum. Teşekkürler. Çok uzun süredir denizcilik sektöründesiniz herhalde. Doğrudur, yani neredeyse tek işim denizcilik. Yani Burada- farklı şeylerde ama işte 32 yıldır 32 hep yıl. deniz üzerinde kiralama yaptık, satış yaptık, servis yaptık ama işimiz tekne denizcilik. Burada birçok teknenin bakımıyla da siz ilgileniyorsunuz, doğru mu? Evet, yani charter Hı hı. firmam var. Firmada şu an 28 tekne charter yapıyoruz. Bareboat kiraya veriyoruz. Hı hı. Onun haricinde de bize gelen dışarıdan birçok tekneye özel servis veriyoruz. Yani A'dan Z'ye Hı hı. bütün bakımlarını yapıyoruz. Sezona hazırlıyoruz. Tekne sahipleri sezonda kullanıyorlar. Herhangi bir sorun olduğunda burada veya başka limanlarda, hani acil durumlarda da denizden veya karadan servis verip müşterileri denizde keyif yapmalarını, tatil yapmalarını devam ettiriyoruz. Bu anlamda teknenin elektriksel altyapısı, batarya sistemleri hakkında da çok ciddi bir tecrübe biriktirdiğinizi düşünüyorum. Tabii ki yani akü ve elektrikle de olmazsa olmazı. Yani hele teknoloji geliştikçe günümüzde teknelerde çok fazla elektronik ve elektrik olmaya başladı. Bunlar arttıkça aküler de önem kazanmaya başladı. Yani ben 92 yılında başladım bu işe. 92'de başladığımda teknelerde bir otopilot, bir buzdolabı, işte bir derinlik ve hız gösteren çok basit elektronikler varken bugün baş pervane, elektrikli vinçler, buzdolabı, buz yapıcı, çok daha yüksek görüntü ekranı veren elektronikler, çarp Eğlence pilotu, sistemleri, belki eğlence, müzik televizyonlar. sistemi, televizyonlar, yani teknedeki standart olan navigasyon ışıklarını saymıyorum. Bu zaten hep vardı, Hepsinde olmaya vardı. devam edecek ama bunlar da arttı. Bunlar arttıkça tüketim, yani akü bazlı tüketim de çoğalıyor. Dolayısıyla bizim işte 90'lı 2000'li yıllarda akülerle ilgili çok fazla sorun yaşamazken şimdi ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Çünkü özellikle Bareboat'ta tekneyi kiraya veriyoruz. Binen, denize çıkan insanların birçoğu bilinçsiz. Dolayısıyla gidiyor, demir atıyor. Kıyıdan elektrik almıyor, jeneratörünü çalıştırmıyor. Güneş paneli olsa bile gece zaten şarj Bir etmiyor. noktaya kadar. Ama her şey açık, sabaha kadar çalışıyor. Dolayısıyla sabah uyandıklarında aküler, voltajlar düşmüş oluyor. Sabah kalkıyor, demirini alamıyor. Akümüz Kötü bir bitti. sürpriz. İşte arıyorlar. Biz tabii ki orada hemen karadan veya denizden, dediğim gibi her türlü imkanımız var. Ulaşıp yardımcı oluyoruz. İşte bu noktada işte akü, işte asıl konuştuğumuz nokta şu anda aküleri hep daha iyi yapma yoluna gidiyoruz. Marmaris'e uzun zaman sonra geldim. Ben de, benim için de güzel oldu. Teknelerde yaşam oldukça keyifli ve güzel. Burada olmazsa olmaz enerji tarafı. Evet. Bu kadar güzel keyfin içerisinde enerjinin kapanması, gitmesi. Hatta videodan önce konuşmuştuk. Yelkenlerin hareketini sağlayan vinçlerle alakalı. Aynen. Tam o sürüş esnasında onu yapamamak Evet. bütün keyfi bozabilen Bozuyor. bir Evet, aksiyon. kesinlikle. Şu an yapacağımız bu işlemle de Umarım bu tarz ilk durumları kesintiler çözeceğiz. yaşamayacağız. Burada işte geçen yıl Semih Bey, Agromat Akü bize ulaştı. Yerli ve çok iyi olduğunu söylediği bir akü tanıttı, markası Agromat. Tabii ki eğer bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacaksa ben her zaman yerli bir ürün kullanma taraftarıyım. Hı hı. Bu ürünün ne kadar parçalarının bir kısmı yurt dışından da gelse burada toparlanıp üretilen bir marka benim için baş tacıdır. Hı hı. Semih Bey'e de yani bunu tamam siz satıyorsunuz, övüyorsunuz ama bizim en azından bir teknede test etmemiz lazım. Bir teknemizi Agromat aküyle donatalım. Bir sezon, 2 sezon bunu bir deneyelim, görelim. Ona göre de tecrübelerimizle devam eder miyiz, etmez miyiz karar verelim dedim. Ve orada benim
Yarışçıyım aynı zamanda, yelken yarışlarına gidiyorum ama tabii işte filoda bu kadar tekne olunca daha çok yarışçı sportif teknelerimiz de var. Charter'a verdiğimiz gezi teknelerimiz de var. Sonra en nihayetinde bütün hepsiyle yarışabilirsiniz. Buradaki günlük yarışlara veya daha kısa yarışlara ben daha yarışçı teknelerle gidiyorum. Sonuçta çıkıyoruz, 3-4 saat yarışıp geri dönüyoruz. Akşam burada şarja bağlıyoruz. İşte evimize gidip kalıyoruz ama uzun yarışlar var. İşte bunlardan bir tanesi Rodos Cup dediğimiz Temmuz ayının 3. haftası genelde olan bir yarış. Ben buna 2008'den beri aralıksız gidiyorum. Bir pandemide bir yıl yapamadılar yarışı. O da ara verdik. Geçen yıl Rodos Cup yarışına gittiğimizde yarış Kos'tan başlıyor. İlk gün Kos Kalimnos, Kalimnos Nisiros, Nisiros Tilos, Tilos Simi, Simi Rodos diye böyle her gün bir adadan diğer adaya ve sabah biz denize çıkıp motorstop edip yarışa başladık mı havanın durumuna göre 3 saat, 4 saat, 8 saate kadar bu yarış aralığı uzuyor. Orada tabii motor çalıştırmıyoruz. Yasak değil motor çalıştırmak ama yarışırken eğer akülerimiz sağlamsa tabii ki çalıştırmaya gerek yok. Sonuçta yelken yapıyoruz, yarış yapıyoruz. O motor sesini duymak istemeyiz. Akü voltajı düştüğünde orada vitesi takmadan boşta gaz vererek aküleri şarj etmek için motor çalıştırabilir. Ben de bu tekneyle yıllarca Rodos Cup'a gittim ve orada yani farklı akülerde kullandık bunca yıl aralığında. En büyük problemimiz tekne tabii bayağı donanımlı. Buzdolap var, buz yapıcı var, klima sistemi, birçok şey var. Elektronikler, çok fazla. Elektronikler çift dümen var, 2 dümende ayrı elektronikler var. Direkt dibinde yan konsollarda falan ekran çok olunca hepsi aşırı tüketim yapıyor. Var. Ve elektrikli vinç var. Tabii ki elektrikli vinç olunca da biz ister istemez işte balon ıskotasını veya ana yelken ıskotasını devamlı çek bırak yaptığımız için yarışta uzun süre yorulmamak için elektrikli vinçle kullanıyoruz. Elektrikli vinçlerde yüksek akım çekiyor. Yüksek akımda düğmeye bastığınız anda yükle beraber voltaj çekince akü aşağı düşüyor ve bütün elektronik cihazlarımız ya kapanıp tekrar açılıyor ya da düşük batarya alarmı çalıyor. Bir yarışta istenmeyecek bir şey tabii ki. Yani çünkü orada bazı elektroniklere bakarak gidiyorsunuz. Yani kısa süreli gidip geliyor. Çok önemli değil ama sonuçta istenmeyen bir şey. Evet. Bu tekneye biz Agromat aküleri taktık. Yani ben aynı şeyin olacağını yine düşünüyordum ama ki Semih Bey'in de özellikle Agromat aküyle ilgili üzerinde durup anlattığı o ani düşüşlerde çok daha iyiyiz. Çok çabuk olmuyor. Bunu yaşamayacaksınız dedi ama ben benim gibi çok farklı aküler taktık yaşadığımız için çok da açıkçası inanmamıştım. Ve dediği gibi oldu. Yani bu yıl 2023'te Agromat akülerle aynı problemi yaşamadık. Ne elektroniklerimiz gitti ne low battery. Vinç'te sıkıntı hepsini çıkmadı. aynı şekilde kullandık tabii. Hepsini aynı şekilde kullandık. Sonuçta akü birden düşüp ölmüyor. Ama bastığınız anda amperi çektiğinde 12,5'lardan 12'lerden belki 11'lere 11,5'lara düşüyor ama o anda işte elektronikler 11,5'un altında, buzdolapları 11,5'un altında 11,4'lerde devreyi kapatır. Voltaj yüksekliğine tekrar gelir. Ama bu yıl yaşamadık onu. Dolayısıyla hani Agromat'la ilgili böyle bir tecrübem oldu. Geçen hafta ben yine bu tekneyle bir yarışa çıktım. Aynı performans devam ediyor. Bundan sonra da akünün ömrüne bakacağız. Yani tabii o da önemli bir parametre. Yani sonuçta dediğim gibi hani keyfi yaparken de bir masraf ama biz bu teknelerle ticaret yapıyoruz. Yani bir aküyü 2 yılda bir değiştirmekle 5 yılda bir değiştirmek farklı şeyler. Bu akülerle ilgili daha önce bir değişim yapmış mıydınız? Agromot uyguladığınız aküler var mıydı? Evet, daha önce de Agromot aküleri kullandık. Yaklaşık bir senedir kullanıyoruz. Verim ve keyif alıyoruz. Özellikle yelken seyri yaparken aküler şarj olmadığında kapalı havalarda kesintiler yaşıyorduk. Fakat bir yıldır yelken seyri yaparken, balon kullanırken elektrikli vinçler çok yüksek amper çektikleri için bu kesintileri yaşamıyoruz Agromat aküyle birlikte. Burada tabii ben mesleğim gereği hemen yukarılara bakıyorum. Güneş enerjisi benim uzmanlığım ve burada da 2 tane güneş paneli görüyoruz. Bu panellerle de kötü senaryoda direkt iskeleden enerji alamadığımız durumlarda da bu bataryalar aküleri aslında şarj ediyor. bayağı iş görüyor. Evet. Burada da herhalde birçok teknede bunları görüyoruz. Evet. Artık yaygınlaşıyor. Filomuzdaki bütün teknelerde güneş paneli kullanıyoruz. Yağmurlu havalarda, kapalı havalarda ya da kara elektriğine bağlanamadığımız durumlarda akülerimizin şarj olmasına yardımcı oluyor. Bunun montajını da sizler yapıyorsunuz. Kendi ekipleriniz yapıyorlar. Evet. Doğru mu? Harika. O zaman dilerseniz hemen akü değişimini de ne kadar basit, hızlı bir şekilde yapılabildiğini de gösterelim. Tabii ki. Hızlıca içeri geçelim o zaman. Daha önce tecrübelerinize dayanarak
farklı markalarda ne tarz problemler yaşadınız ve Agromod'la bu sistemi kurduğunuzda o problemler nasıl çözüldü, onları da anlatırsan. Şimdi sorun şu. Biz charter firmasıyız. Tekneleri hep başka kişilere kiralayıp başka kişilere veriyoruz. Eğer yarış arası varsa kahve içmek isteyenler oluyor. Kahve makinelerimiz de var. Bu durumda akü bizim yani belki evimiz oluyor. Artık kendimiz de bunu denediğimiz için müşterilerimize bunu sunabiliyoruz. Ve şikayet almıyoruz da yani. Yelken seyrinde elektrikli vinç olan teknelerimizde şimdi herkes manuel kullanmak istemiyor. Yani elle çevirmek istemiyor. Yelken seyrinde de vinç çok önemli bir etken. Bunu kullanırken 12,5 diyelim akümüz. Düştü 12'ye. Kullanım bittikten sonra 12,3, 12,5'lere geri gelme süresi diğer akülerden daha hızlı. Kendi teknemizde şu an mevcut. Yarış teknemizde kendimiz kullanıyoruz. Elektrikli vinci olan bir tekne bu tabii. Ki bayağı sık kullanıyoruz. Şu an çok memnunuz. Yani güneş paneline en iyi tepki veren akülerden bir tanesi bu. Ortalama bir teknede batarya değişimi kaç yılda bir yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, yani batarya değişimi bizim teknelerimizde ağırlıklı 3 ayrı parti batarya var. Bir servis dediğimiz işte bütün bu az önce saydığım cihazları besleyen, bir motor ve jeneratörün start bataryaları, bir de baş pervane, bow thruster bataryaları. Aslında servis bataryaları özelinde, yani içerideki eşyaları, donanımları çalıştıran yegane ana kaynak. Onun bataryasını kastetmiştim. Tamam, yani işte ben de oraya hani detaylı olarak geleceğim. Şimdi bir sıfır tekne alıyoruz. Üzerinde aynı bataryalardan geliyor. Genelde servis bataryaları aynı tekne, aynı batarya, aynı markada ortalama 3 yıl. 3 yıl. 3 yılda değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ama motor, jeneratör start bataryaları 5 ila 7 yıl kadar gidebiliyor. Bazı markalar var yine Avrupa'da kullandığımız, yani Optima, hani burada markada herhalde sıkıntı olmayacak söylememde. Kesinlikle. Mesela Optima'da 9 yıl, 10 yıl, 11 yıla kadar gidiyor. Ama Optima bataryalar işte onları ancak biz yine start veya baş pervanelerde kullanıyoruz. Yani akü üreten akücü arkadaşlar daha iyi bilir, benim tecrübem var ama üretici değilim sonuçta. Servise çok uygun değil. Start bataryası ve daha ufak amperli bataryalar olarak üretiliyor. O yüzden hani oralarda kullanıldığı için 11 yıl, 9 yıl, yani bu hakikaten çok iyi, uzun bir süre. Çok uzun. Ama bizim işte hedefimiz, amacımız servis bataryalarında daha iyi, daha uzun süreli kullanabileceğimiz aküyü bulmak ve onunla devam etmek. Tabii günün içerisinde baktığımız zaman teknenin içindeki buzdolabı ya da buz yapıcı ya da TV, medya aracı sürekli enerjiyi harcayan, günün sonunda sizin enerjiyi tekrar yerine koymanız gereken bir yapı. O yüzden bu sürekli doldur boşalt olduğundan dolayı bunun 8 yıl 10 yıl gitmesi çok mümkün değil. Zaten mümkün bunu değil. birçok Zaten kişi de biliyor. Kullanım da bunu açıklıyor. Evet. Yani bir tanesi sadece işte baş pervane için, yani marineye girerken çıkarken kullanıyorsunuz ama o anda zaten motor da çalıştığı için teknenin ana makinesi onlara şarj ediyor. Şarj ediyor, sürekli dolu kalıyor aslında. Evet, yani start bataryaları motor jeneratörü için sadece startta basıyorsunuz, bir düşüş oluyor. Sonra o makine belli saatler çalışınca yine dolduruyor. Hep dolu kalıyor. Evet. Sıkıntı servis bataryalarında. İşte servis bataryaları özellikle bilinçsiz kullanıldığında gece ciddi voltaj düşüklüğü yaşıyorlar. Ondan sonra sabah kalktığında hemen kullanmaya başlanıyor mecburen. Onu toparlayana kadar tekrar belli bir süre geçiyor. Yıl içerisinde veya işte 3 yıl dediğim gibi bir ömürde kaç defa düşüş, yükseliş yaşıyor bilmiyoruz. Evet. Orada da en büyük problemimiz işte servis bataryalarıyla ilgili. Biz tabii bununla ilgili çok sıkıntılar yaşadık. İşte tekneler ırgatını çekemedi, motor çalıştıramadı, bir şey çalıştıramadı falan böyle. İşte az önce benim de yaptığım gibi elektrikli vincini kullanarak yelken yapmak isteyenler elektrikli vinci kullanamadı. Hep böyle şikayet. En son biz de dedik ki tekneleri en azından hani az da olsa, çünkü çok fazla alan yok. Katamaranlarda belki ama mono teknelerde, tek gövdelerde o kadar alan yok. Belli bir amperaj koyabildiğimiz kadar güneş paneli koyalım. Onu soracaktım. İyi oldu geldiğiniz. Güneş panelleri koyduktan sonra nispeten rahatladık. Yani işte bu da tabii teknelerin kullanış şekli, az önce gece boşaltıyorlar ama sabah güneş doğar doğmaz, ki yazın erken doğuyor güneş. İnsanlar kalkıp kahvaltısını yapıp bir yerden bir yere
çıkmaya hazırlanıp çıkana kadar zaten belli bir noktaya yükseltiyor güneş panelleri. Dolayısıyla hem aküler o kadar dip yapmış olmuyor, hem de onlar artık demirini alayım, denize çıkayım, yelken yapayım diyene kadar akülerde belli bir voltaj yükselmiş oluyor ve 3 yıldır biz daha rahat ettik bu konuda. Şikayetler de azaldı. Bizim yani Merkez Marmaris dışındaki servislerimiz de azaldı bu anlamda. O yüzden yani güneş panelinde öneririm. Yani ne akü kullanırsanız kullanın, mutlaka Teknede güneş enerjisiyle güneş desteklenmeli. enerjisi olması lazım. Bu teknede kaç tane akü değişimi yapıyorsunuz? Kaç tane aküyle bu ortak alanların giderleri karşılanıyor? Şu an bu teknede 400 amper akü var. 4 adet. 12 volt. Teknenin zaten kendi altyapısı 12 volt. Yani her şey 12 voltla çalışıyor. Dediğim gibi birinci en çok elektriği kullanan vinçlerimiz. İkinci buzdolaplarımız. Üçüncü de varsa büyük invertörlerimiz var. İçerideki cep telefon şarjı olsun, bilgisayar şarjı olsun, kahve makineleri olsun, küçük fanlar olsun. Bunları kullanmak için. Agromat akünün en büyük avantajı şu. Yük anında büyük direnç göstermesi. Yani akünün kendini bırakmaması. Ben normal şarj etmediğim durumlarda, yelken seyrinde, herhangi bir şey kullanırken voltajların ani düşmemesi, ki buna nazaran çok hızlı geri dolması en büyük avantajı. Biz bunun için kullanıyoruz. Bütün testlerimizden de başarılı geçti. Akümüzde her şey kusursuza yakın. Fakat tek kusur bence bu. Vidaları anahtar başlı. Bu çok iyi aynı zamanda. Fakat vida boyları çok kısa. Şöyle de göstermek istiyorum. Bunların biraz daha uzun olması lazım. Çünkü bu şekilde birbirini atlayan akülerde veya buradan baraya gitme durumlarında buradaki pabuç sayısı artarsa bu vida boyları yetersiz oluyor. Buradan sadece buna bir çözüm getirilirse kusursuz olacak her şey. Bu kadar servis geçmişi, tecrübesi olan birisi olarak sormak isterim. Teknelere güneş paneli entegrasyonu konusunda yetişmiş iş gücü anlamında zorluk çektiniz mi? Bu konuda profesyonel firmalar bulma konusunda zorluk çektiniz mi? Ya da uygulamayı sizin ekipleriniz mi yapıyor? Onu merak ediyorum. Yani şöyle aslında en azından bizim entegre ettiğimiz sistemler çok basit. Hı hı. Yani bunu bir oto elektrikçisi, bir teknedeki elektrikçiler zaten hepsi oto elektrik altyapısıdır. Hı hı. Yani 12 volt, 24 volt sistemi bilen, biraz kafası çalışan herkes entegre edebilir. Yani daha çok orada kablo bağlantılarından ziyade panelleri teknelerin üzerlerine entegre edip o kablo hatlarını bulup onları doğru yerlerden... İzolasyon da önemli burada tabii, mesela. tabii, ben mesela güvenmem ya herkese teknenin üstünde gelsin delik delsin kabloyu aşağı indirsin. Tabii yani o delmek, geçirmek, o izolasyon yine kolay ama doğru yolu bulmak, yani işte burada işte üzerinde bulunduğumuz tekne, yandaki tekne. Şimdi bu teknenin güneş panellerini şuraya koyuyoruz ama veya işte şu hardtop'un üzerine koyuyoruz ama onu oradan ta akülerin yanına kadar o hattı İndirmek getirmek gerekiyor. çok kolay değil. Yani işte kılavuzlama, onu çekme bizim zamanımızı alan, en çok zorlayan o aslında. Oraya indikten sonra bağlantılar çok kolay ki gelen cihazların hepsinin kullanma kılavuzu var. Oraya baktığınız zaman işte artı eksi rahatlıkla yapılabiliyor. Orada bir zorluk yaşamıyorsunuz yok, aslında yani konuyla alakalı. Yaşamıyoruz ve yani orada da sektörümüz çok ufak, hani Marmaris değil Türkiye çapında çok ufak. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Anlamadığı bir şey olduğunda. Denizcilikte de öyle bir kültür var ama. Var. Herkesin birbirine yardımcı olması. Yani denizde daha öyledir ama biz bunu karaya da taşıdık. Çünkü çalışan arkadaşlar hemen hemen hepsi birbirini tanıyorlar. Birisinin bir ihtiyacı olduğunda diğeri yardımcı oluyor, tarif ediyor. Çok hızlı bir şekilde alışıldı. Rahatlıkla entegre edilebilir. Yani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Zafer Bey. Ben Tecrübelerinizi bizlerle paylaştınız. Çok keyifli, güzel de bir güne denk geldi burada. Evet, şansımıza evet. Harika yani oldu. Günlerdir yağmur, çamur. Bugün günlük güneşlik. Harika oldu. Ben de uzun İyi denk zamandır geldi. Marmaris'e gelmiyordum. Bu vesileyle de gelmiş olduk tekrar. Eski günlerimi hatırladım Hoş ben de. geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım izleyenler için de faydalı olduğuna İnşallah eminim. faydalı Çok güzel bilgiler tecrübe. vermişizdir. Yani dediğim gibi denizcilikle ilgili çok elektriksel anlamda bilgim yoktur. Hani şöyle de söyleyeyim, tekneyle ilgili belki en az bilgili olduğum yer
elektriktir ama Tecrübenizi burada öğrenmek bizim tecrübemiz, için evet, önemli, yani çok şey kıymetli yaşadık, olan taraf. çok şey yaşadık. Yani 31-32 yıl uzun bir dönem. Hep teknelerin üzerindeydik. Çok farklı teknelere bindik. Yani bir de benim teknelerle haşır neşirliğim, yani sadece ben bir işte işletmeci değilim veya tekne kiraya veren birisi değilim. Hem denize çıkıyorum, yelken yapıyorum, seyir yapıyorum. Hem çok farklı tekneyle sohbetin başında da söylediğim gibi yarışıyorum. Her birinden de bir tecrübe ediniyoruz, bir bilgi ediniyoruz. O deniz tarafını yaşayınca da teknelere teknik anlamda, yani elektrik veya diğer her aksamıyla ilgili bakışımız daha farklı oluyor. Çünkü ben hani bu kadar tecrübem, bilgim olmasına rağmen denizin ortasında hava olsun ya da olmasın makinemin veya işte yelkenimin kullanamadan ilerleyememenin stresini çok iyi biliyorum. Yani çok fazla değil ama birkaç kez öyle denizde kaldım. Makine stop etti. Hava sıfır. Deniz çarşaf gibi, hiçbir şey yok ama ulaşmanız lazım, gidemiyorsunuz. Yelken açamıyorsun. Yelken açıyorsun, gitmiyor yani. Yapsanız da fayda etmiyor. Dolayısıyla o bile bir stres yaratıyor. Hani bir de bunun sert havası var, fırtınası var, dalgası var vesaire. O yüzden Bir de aküleri düşünmemek lazım bu durumda. Aküler her zaman emre amade çalışıyor olması gerekiyor. Tabii yani işte yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de o. İşte seyir yap 6 saat, 8 saat, 10 saat neyse. Sonrasında hava bitti, makine çalıştıracaksın, marş basmadı. Hadi ne yapacağız? İşte Allah'tan bizler ve bizim gibi servis veren arkadaşlar var. İşte denizde kalanlar arıyorlar. Biz de en hızlı şekilde ulaşıyoruz. Ama hani orada o anda marşı basıp seyir yapmak başka bir konfor tabii ki. Onun için yani teknenin her şeyinin çok iyi bakımlı olması lazım. Makinenin iyi bakımlı olması lazım. Ona startı verecek akünün iyi olması lazım. Teknenin üzerindeki sistemin iyi çalışması lazım. Onun için yine akülerin iyi olması lazım. Dolayısıyla konumuz burada akü olduğu için hani akü hakikaten önemli. Orada sadece akü değil, iyi bir akü olması lazım. Yani ben de dediğim gibi yıllarca yaşadığımız tecrübelerden hani bugüne kadar tekrar üzerine durarak söyleyeyim. Çok büyük markalar olmasına rağmen, büyük markaların akülerini de kullanmamıza rağmen çok hayal kırıklığı yaşadığım oldu. Hiç sorun yaşamadığım bir akü varsa o da Optima'dır. İnşallah Agromat da oralara gelir veya öyledir. Deneyeceğiz, kullanacağız, göreceğiz. Şu ana kadarki bir yıllık Agromat tecrübemizden az önce anlattığım gibi memnunum. Ömür olarak da inşallah mutlu olursak diğer Optima ve yabancı marka akülerin fiyatlarıyla bunu kıyasladığımız zaman tabii ki tercihimiz hem yerli olması hem de fiyatların daha uygun olması amacıyla Agromat olacak. Fiyat performansı yakalamak da önemli bir detay. Mutlaka tabii. Yani birinde diyorum 7 yıl gittiniz, ötekinde 3 yılda değişeceksiniz ama fiyat eğer onu 2 sefer ucuzsa o zaman onu da tercih ederiz. Sonuçta Evet. o 7 yıl gidiyor ama 7 yıl aynı performansla gitmiyor. 3 yılda 4 yılda değiştirip sıfırlamak eğer fiyat Uygunsa, makulsa. Daha doğru bir şey. Bakarsanız. Kesinlikle. O yüzden dediğim gibi tecrübelerimizi devam ettiriyoruz. Akülere bakmaya devam ediyoruz. Umarım beklentiyi alırız. Semih Bey çok iddialı. Ürettiği, anlattığı teknik konular, detaylarla da iddialı olmasına ben hani katılıyorum. Çünkü sonuçta bir akünün üretim şekli var. Orada içinde kullandığınız malzemelerin kullanım miktarlarıyla alakalı bir şey. Göreceğiz. Yani umarım başarılı olur. Biz de Agromat'la devam ederiz. Yerli bir markayı bütün teknelerde görmek bizi de mutlu eder. Çok teşekkürler misafirperverliğiniz Ben için teşekkür bizi de ederim. burada ağırladınız. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.